Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi adıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda dileyen arkadaşlarım, WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Günlük his yüklemeleri ve şifa çalışmalarını paylaştığım. Dilerseniz açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak bu gruba dahil olabilirsiniz. Şifa enerjisini artırabiliriz. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatından neler yaşıyor dediğimizde yalan metaforu olarak geliyor. Sinsi olan, can yakıcı sözler sarf eden, ara bozucu olan kimse. Şimdi günün enerjisinde birazcık böyle öfke ve kızgınlık içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Biraz böyle öfkeyle beraber ne söylediğini çok bilmeyen, buna çok dikkat etmeyen bir enerji içerisinde olabilir. Bazı insanlara yaralayıcı bir davranışta bulunabilir diyebiliriz. Şimdi özgür irade, hissizleşmek ve maske kartı. Şimdi ciddi bir öfkelendiği durum var. Burada kendi özgür iradesine müdahale edildiğini de düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Ya da burada kendi kararıyla, almış olduğu kararla, vermiş olduğu kararla ilgili yüzleşmek istemeyen bir enerji içerisinde olabilir. Almış olduğu bu karar onu ciddi şekilde üzüyor olabilir ama bunu çok göstermek istemeyen bir enerjide olabilir. Daha çok böyle hissizleşmek, hissettiği şeyleri yok saymak isteyen bir enerji içerisinde. Bu durumda yani kötüyken, mutsuzken mutluymuş gibi yapmak, hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, ciddi şekilde onu yoran bir enerji oluşturuyor ve bu enerji onda öfkeyi ortaya çıkarıyor diyebiliriz. Bu yüzden günün enerjisinde daha çok böyle öfkeyle beraber hani saldıracak yer arıyor derler ya, böyle bir enerjisi var günün enerjisinde. Şimdi yalnızlık, baskılama, tecrübe etme, iç ses ve usta kartı. Evet. Kendini çok yalnız hissettiği bir sürecin içerisinde duygularına karşı kendini çok kapatan bir enerjide. Yani burada bazı insanlar duygusallığı, sevmeyi ya da canının yanmasını, genel olarak duyguları göstermeyi ya da genel olarak duyguları diyelim güçsüzlük olarak görürler. Burada böyle bir enerji var. Güçsüz olarak hissetmemek adına kendini kendi kendine bile böyle maskelediği bir sürecin içerisinde duygularını görmezden geldiği bir süreçte ciddi bir yalnızlık içerisinde. Ama bu kişi bu durumu daha önce birçok kez yaşamış diyebiliriz. Genel olarak hayatında manevi olarak sorunlar olduğunda kendini kapatan bir enerji olarak geliyor. Daha çok böyle görmezden gelen, ben çok güçlüyüm, ben çok iyiyim gibi davranıp ama altta bu baskıladığı duygulardan dolayı ciddi bir yorgunluk durumu oluşturan bir aklınızdaki kişi var. İç ses ve usta kartı aslında diyor ki tamam bak tecrübe ettin. Sen bu baskılamanın sonucunu zaten yaşadın birçok kez. Bunu yapma. Ama bunu çok duymak istemeyen, hatta o vicdanı ya da o iç sesi susturabilmek adına daha da baskılayan ve hissizleşmeye çalışan bir enerji içerisinde. Kılıç dörtlüsü geldi zaten günün enerjisinde en aktif enerjisi kılıç dörtlüsü. Ne demektir? Dinlenmektir, kendini çekmektir, iyileşmeye çalışmaktır. Ama burada öyle bir enerji vardır ki bakın kılıç dörtlüsündeki bu asker yatar ama 3 tane kılıcı yukarıda asılıdır, duvarda asılıdır. Bir kılıç da elinin hemen altındadır. Aslında bu şudur, ben her zaman hazırım savaşmaya. Yani iyileşiyor ya da sessiz sakin duruyor olabilirim ama o yılan kartındaki o sinsi olan diyor ya bize orada her an uyuyor gibi görünsem de bir şeyleri yok sayıyor gibi görünsem de her an saldırmaya hazırım dedi bir enerji içinde. Çok mu hızlı konuştum bilmiyorum ama daha çok böyle duygularını yok sayan bir enerji olarak geliyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün iş hayatında sizinle ilgili ilişkisinde, enerjilerinde ve aile hayatında neler var? Tılsım sekizlisi, yıldız kartı,
Keşiş. Şimdi tılsım sekizlisi bize artık yaptığı işte ustalaştığını gösterir aklınızdaki kişinin. Bize der ki yapılan bu işte artık ustalaşıyorsun. En üst seviyeye doğru ilerliyorsun. Bilgin, birikimin artıyor. Bu alanda artık ilerliyorsun dedi bir enerji verir. Tılsım sakızı çok güzel bir enerjidir. Burada gelecek vadeden böyle adımlar atılmasından bahseder bize genel manada. Şimdi iş hayatıyla ilgili baktığımız için de şu an kendini kapatmış gibi görünen bir enerji de olabilir iş hayatında. Daha böyle büyümüyormuş gibi ya da yaptığı işleri çok böyle ön planda tutmayan bir enerji içerisinde olabilir. Ama arka planda çok güzel bir enerji çalıştırıyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. İnsanlar normal iş hayatında stabil gittiğini düşünüyor olabilir ama işte hazırladığı bir proje olabilir. İşini büyütmek için yaptığı bir plan olabilir, planlama olabilir. Birinin yanında çalışıyorsak alanında daha iyiye gidebilmek adına arkadan böyle çalıştığı, çabaladığı bir sürecin içerisinde olabilir. Genel olarak hissettiklerini, duygularını, düşüncelerini burada da kapatıyor. Genel olarak bir kapama durumu var. Kapatan, ne yaptığını çok da göstermeyen ama arka planda güzel işler yapan bir enerji var. Daha da iyi olacağının farkında, şu an sabrettiği bir süreçte sadece. Arka planda işle ilgili güzel bir çalışma gerçekleştiriyor. Şimdi iş hayatı güzel geldi. Sizinle ilişkisinde neler olabilir dediğimizde yıldız, pusula ve anahtar. Bir kart alacağım. Şimdi burada birazcık karanlık enerjilerde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Biraz zorlayıcı bir süreçte olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ölüm kartı geldi. Evet, burada bir bitiş yaşanmış olabilir. Ancak burada bir arayış içerisinde, yani yönünü kaybettiği ve yönünü bulmak adına bir arayış içerisinde olduğunu söyleyebiliriz sizinle ilgili. Şimdi yıldız kartından neden kart aldım? Yıldız kartı bize karmalardan da bahseder. Ve aynı zamanda yalnızlık enerjisini de verir. Şimdi yıldız kartı ve keşişte de ikisinde de yalnızlık anlamı vardır. Kişinin yalnız hissetmesi. Bu bazen birçok kişinin içerisinde olmasına rağmen, yani sayı olarak yalnızlık değil ama birçok kişinin içerisinde bile olsa, etrafında bir sürü insan bile olsa kendini yalnız hissediyor olabilir. Böyle bir enerji var burada da. Sizinle arasındaki o biten enerji ya da işte o soğuk enerjiler, yaşadığınız durum her neyse bu konuyla ilgili bir çözüm arayışı içerisinde. Çünkü yolunu kaybetmiş hisseden bir enerjide karanlıkta kaldığını düşünüyor ve bu bitiş sanki şey gibi, karanlıkta hani yıldız ve ayın ışığı olur ya, bu bitişle beraber sanki zifiri karanlıkta kaldığını düşünen bir enerji içerisinde tamamen yolunu ve yönünü kaybetmiş olarak hissediyor. Biraz karamsar, melankolik bir enerji de. Aile hayatında neler olabilir? Keşiş, kutlama ve aziz kartı. Şimdi aile hayatıyla ilgili kendini yalnız hissettiği bir sürecin içerisinde ailede de aynı şekilde genel olarak yalnızlık, bu kişide birazcık böyle köklenememek, aile olamamak, varlığını kabul edememek gibi bir inançlar olabilir. Aziz kartıyla beraber şimdi burada birazcık destek aradığı bir sürecin içerisinde diyebilirim. Aile konularıyla ilgili bir destek arıyor. Kendinden büyük biri olabilir ya da olgun biri olabilir, düşünce olarak olgun biri olabilir. Onun geçtiği yollardan daha önce geçmiş biri olabilir. Bu kişiden yardım istediği bir sürecin içerisinde aslında bir akıl alma, kendini netleştirme, nasıl bir yol almalıyım, nasıl hareket etmeliyim dediği bir sürecin içerisinde güzel bir enerji var. Çünkü buradaki o yardımla beraber birçok şeyi geride bırakan enerjileri ortaya çıkarıyor. Güzel geldi burası. Şimdi buradaki bazılarınız için bu aileyle ilgili durum, ailede geride bırakılması gerekenlerin netleştirilmesi olabilir. Bazıları için de aradaki o negatif durumlar varsa o negatif durumları iyileştirmek olabilir. Şimdi onun hayatındaki enerjiler bugün bu şekilde. Size bakalım hemen. Sizde dermiş geldi. Şimdi sizin ruhu. Olaylar netleşemiyor, bilinmezlik ve sonunu kestirememek. Sizin ruhu mevzunun sis perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor dedi.
Siz artık netleşmesini istediğiniz bir süreçtesiniz. Uzun bir süredir böyle bir arafta kalan durumlar olabilir. Bu sizi ciddi şekilde yoruyor. Bu alandan çıkmak istiyorsunuz. Ki çok da normal. Evet. Ancak burada şöyle bir enerji var. Genel olarak hayatınıza aldığınız kişilerle ilgili o size yansıttığı negatiflik diyelim ya da yaşadığınız sorunlar, illa negatif olmasına da gerek yok ama işte diyelim ki aileyle ilgili sorunları var. Size yansıttığı her şey, sizin onda gördüğünüz her şey kendi içinizdeki o çocuğa dokunuyor. Ve bu dokunuş da birazcık canınızı sıkıyor olabilir sizin. Yani sizi yoruyor olabilir bu enerji. Şimdi artık bir şeylerin netleşmesini istiyorsunuz. Güzel enerjilerin ortaya çıkmasını istiyorsunuz ve gerçek manada güzel enerjileri yaşamak istediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Kendinizi hep dışarıda hissediyorsunuz. Çok net. Bakın iç çocukta da dışarıdakinde de aynı şey vardır. Burada kişi kendini içeride hissedemez. Kişi kendini hep dışlanmış hisseder. Bir yere, bir aileye, bir işte kabileye diyelim, bir soya kendine ait hissedemez. Genel olarak hayata kendine ait hissedemez. Buradaki enerji çok yüksek. Buraya lütfen bakın. İstenilmeyen bir çocuk olabilirsiniz. İşte anneniz hamile kaldığında çok böyle bebeğe hazır olmayabilir. Ya da doğumdan sonra anneyle çok bağ kuramamış olabilirsiniz. Burada birazcık çocukluk süreçlerinizdeki yaşanan sizi etkileyen durumlar var diyebilirim. Çok net şunu söyleyeceğim ama yani bu çok büyük bir alan. Buradaki enerji en çok bu video denk gelen arkadaşım. Belki ilk kez denk geliyorsun kanalıma ama buradaki mesaj çok net. Diyor ki sen kendi içindeki çocuğu içeri almazsan kimse seni içeri almaz. Burada dönüp o kendi içinizdeki çocuğa dönüp bakmanız, orada halledilmesi gereken, helalleşilmesi gereken şeyleri halletmeniz. O çocuk sevgiye ihtiyacı varsa, çocukken sevgiyi alamadıysa o çocuğa sevgiyi verme görevi sizin. Bağ kurmanız gerekiyor orayla. Ve bunu yaptığınızda o içinizdeki çocuk huzura kavuştuğunda belki o aradığı sevgiyi, alamadığı ilgi, sevgi her neyse onu sizden aldığında yeni bir başlangıç oluşacak. Bütünlük, yolculuk ve cimri kartı. Eksiklikler var. Hayatınızda sürekli bir eksiklik hissi içerisindesiniz ve sürekli bir yol alma enerjisinde olabilirsiniz. Hep mesela bir ilişkiye başlıyorsunuzdur, devamı gelmiyordur. Hep yarıda kesiliyordur. İşte tamamlanamıyordur. Bir işe başlıyorsunuzdur, güzel gibidir ama sonra hep bir sorunlar çıkıyordur. Hep bir tamamlanamama ve yol alma durumu. Hep yeni başlama. Ama bu yeni başlama güzel manada değil. Yani şöyle olmayan şeyleri kapatıp yeniye başlamak değil. Hep bir yeni arayışı içerisinde bir bağlanamama durumu sizde de olabilir. Çünkü kaybetme korkusu. Cimri kartıyla çok ciddi bir kaybetme korkunuz var. Ki güven problemi olan arkadaşlarım kaybetme korkusunun olması çok çok normal diyebiliriz. Ermiş kartı da der ki bize yalnızlık içerisinde olabilirsin. Ama bu yalnızlık sana diyor ki dön kendi içindeki gücü fark et. Karanlıkta kalmış hissediyor olabilirsin. Dön kendi içindeki ışığı, yıldızı, gücü fark et. Kendi kendinin feneri ol. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. İçinizden ne geçiyorsa, herhangi bir soru olabilir. Ne geçiyorsa içinizden buna niyet edin. Bakalım hangi cevaplar gelecek size. Biri seçen arkadaşlarım. Dedi ki bekle. Güzel enerjiler geliyor. Kupa dokuzlusu. Dilektir, hayallerin kartıdır, isteklerin kartıdır. Romantizmle beraber geldiği için istediğiniz o hayal ettiğiniz güzel enerjilerin çok yakın olduğunu size söylüyor. Dileklerinizin olacağını aktarıyor. Sadece birazcık sabretmeniz gereken bir süreç olabilir. Ama o istediğiniz, hayal ettiğiniz şeyler size geliyor dedi. Güzel. 2'yi seçen arkadaşlarım. Değnek dokuzlusu ve affetmek. Şimdi değnek dokuzlusu korkudur, duvar örmektir, yorgun düşmektir, yaralanmaktır. Şimdi affetmek kartıyla kimle savaştıysanız, kim sizi yorduysa artık burada bir helalleşme durumu yaşanması gerekiyor. Geçmişte aldığınız yaraları kapatmadığınız sürece, orayla helalleşmediğiniz sürece o yaralarla beraber yeni başlangıçlar yaptığınızda
o kişilere bu duyguları, durumları aktarıyor olabilirsiniz. Ne demek? Diyelim ki aldatıldınız geçmişte, diyelim. Şimdiki ilişkilerinize baktığınızda da tekrar bir aldatılma korkusuyla başlıyor olabilirsiniz. Ve bu durumda ister istemez hangi enerjideyseniz onu hayatınıza çekersiniz. Bu enerjileri hayatınıza getiriyor olabilir. Geçmişi geride bırakmanız gerekiyor. Affedilmesi gereken kişiler var ve bunlarla helalleşmeniz gerekiyor dedi. Üçü seçen arkadaşlarım, Kılıçların ikilisi ve Alyans kartı. Şimdi burada çok net bir mesaj var. Özellikle evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili sorduysanız, aklınızdan geçirdiyseniz ya da her ne olursa olsun burada sistem diyor ki Kılıç ikilisi şüphelenme der. İkilemdesin ama vereceğin kararı gözlerinle değil, hislerinle vereceksin. Hislerinize güvenmeniz gerektiği mesajı var diyebiliriz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. WhatsApp şifa grubumuza da ücretsiz olarak dahil olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.